Hmm. Merhaba, hoş geldiniz. Bugün yine pratik ve güzel bir tarifle karşınıza geldim. Düşündüm bugün ne yapmalıyım, acaba ne yapsam, benim canım ne çekiyor? Canım makarna çekti. Çok kolay ve pratik hazırlanan, lezzet bombası ama aynı zamanda da sağlık ve şifa deposu olan çok kolay bir makarna yapacağım. Hadi buyurun yapılışına geçelim. Şimdi öncelikle ocağıma tenceremin içerisine suyumu koydum. Suyum kaynamıyor. Size pratik bir yöntem göstermek istiyorum. İtalyanlar görmesinler, bana çok kızabilirler. Suyumun içerisine 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ettim. 4 çay kaşığı kadar da tuzumu koydum. Kaynamasını hiç beklemeden bir paket penne makarnamı suyun içine atıyorum. Bu pratik yöntemi mutlaka denemelisiniz. Daha önce hep suyun kaynadıktan sonra makarnayı atmasını bekliyorduk. Şimdi soğuk suda makarna haşlamayı göstermiş olayım size. Gayet güzel oluyor. Hiçbir farkı olmuyor arkadaşlar. Ama tuz ve yağını ilave etmeyi unutmayın. Ara ara da makarnayı karıştırmayı unutmayın ki piştikçe, yumuşadıkça birbirine yapışmasın. Şimdi 1 adet kapya biberim var. Ortadan ikiye ayırdım. İri iri kapya biberlerimi doğrayıp yağlı kağıt serdiğim tepsimin içerisine alıyorum. 1 adet çok güzel yıkadım. Kabuklarıyla birlikte sarımsağım var. Sarımsağımı ortadan kesip bunu da yağlı kağıdımın üzerine alıyorum. Soğanım var. Soğanımın tepelerini kesiyorum. Soğanımın da kabuğunu çok güzel yıkadım. Tepesini kesiyorum. 4'e bölüyorum ve yağlı kağıdımın üzerine atıyorum. 3 adet domatesim. Domateslerimi de şu bölümünü alıp ikiye bölüp yağlı kağıdımı alıyorum. Çok lezzetli, sağlıklı, güzel bir makarna olacak arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hem çok çabuk pratik hazırlanıyor, vakitten tasarruf ediyoruz, hem de sağlık, lezzet elde ediyoruz. 3 adet domatesimi de güzelce tepsimin içerisine aldım keserek. 1 adet havucum var. Havucumu da iri olarak yıkadım, kabuğunu soydum, doğradım. Bunu da tepsimin içine aldım. Şimdi tepsimin içindeki bu malzemelerin üstüne çekme tuz atıyorum. Güzelce tuzluyorum. Biraz da karabiber çekiyorum. Çekme karabiber gerçekten bu tarz yemeklere, bu tarz soslara farklı bir tat ve koku veriyor. Eğer evinizde varsa çekme karabiber kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi azıcık da benim kuru biberiyem var. Şöyle bir avuç kadar elimde kırarak hepsinin üzerine serpiştiriyorum. Biraz da şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar üzerine zeytinyağı gezdirdim. 220 dereceye fırınımı açtım. Önceden ısıttım. Şimdi bu sebzelerim nar gibi kızarana kadar fırınıma giriyor. Arkadaşlar çok güzel bir şekilde sos malzemelerim pişti. Şimdi ben robotumun içerisine alıyorum bu malzemeleri. Tabii soğanımın kabuklarını ayıklıyorum. Bütün malzemeyi robotumun içerisine atıyorum. Şimdi sarımsaklarımızı da kabuklarından ayırıp sosumuzun içerisine atıyoruz. Şimdi bu ayırdığımız suyun bir kepçesinden biraz fazlasını sosumuzun üzerine döküyoruz. Bir avuç kadar dolmalık fıstığım var. Onu da içine atıyoruz. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı kadar da kırmızı toz biber atıyoruz. Bütün malzememiz bu.
Çok az, hemen 1-2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilave ediyoruz. Biliyorsunuz çok az zeytinyağı koyduk çünkü. Şimdi bütün malzememizi güzelce robottan geçiriyoruz ve harikulade sosumuz hazır olmuş olacak. Hazırladığım sosumu uygun tabağımın içerisine aldım ve güzelce karıştırıyorum. Şimdi bu sosa kalan suyumu da ilave ediyorum. Hem dediğim gibi B grubu vitaminlerimiz hem nişastamız, makarnanın nişastası sosa geçmiş oluyor. Sosum kaynadı. Şimdi bir 2 avuç kadar sert bir İzmir tulumumu, Bergama tulumumu ilave ediyorum sosuma. Daha önce de izlediyseniz eğer videolarımı, İzmir tulumu, hatta sert Bergama tulumları aynı parmesan peyniri gibi. Yağı, dokusu, sertliği. O yüzden nispeten parmesandan ucuz olduğu için ben bütün makarnalarıma İzmir tulumu kullanıyorum arkadaşlar. Tabii İzmir tulumu da ucuz değil ama parmesana göre nispeten iyi. Şimdi benim sosum hazır, kaynamakta. Ben makarnamı içine ilave ediyorum. Sosumun altını kısıyorum. Süzdüğüm makarnamı da sosumun içerisine ilave ediyorum. Makarnamı güzelce sosla buluşturdum, iyice karıştırdım. Altı kısık, birkaç dakika sosu güzelce makarna iyice emsin istiyorum. Muhteşem bir lezzete kavuşacak ve makarnam hemen hemen hazır. Şimdi sunuma geçebiliriz. Evet, nefis makarnamız hazır arkadaşlar. Üzerine biraz daha tulum peyniri koydum. Çok lezzetli oldu gördüğünüz gibi. Çok kolay, çok pratik, çabucacık yaptık ve gerçekten sağlık, şifa kaynağı. Çocuklarınıza da, yaşlılarınıza da bu makarnayı yapıp mutlaka yedirin arkadaşlar. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki güzel tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum size.